Başlatalım. Değerli hocalarım, katılımcılarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin düzenlediği webinarların 7.siyle sizlerle birlikteyiz. Ve bugün bizimle Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Doktor David Saldana buluşuyor ve bize otizm spektrum bozukluğunda okumayı anlatacak. Ardıl çeviri olacak konuşmamız boyunca. Doktor öğretim üyesi Şeyda Demir hocam bizlere katkı sunacak bu konuda. Şimdiden teşekkür ediyorum hocam. Bugün sizi çok yoracağız sanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederiz. This is the seventh webinar of our Ankara University Special Education Research and Implementation Center. We would welcome Professor David Saldana to give a speech about autism spectrum disorders, reading in autism spectrum disorders. Thank you very much for accepting our invitation for the presentation. And we will give the speech to you now to present your presentation. Sorry. Okay. Thank you. Well, thanks very much for the invitation. It's a pleasure. Unfortunately, this is the way things have to be done at a distance. But I have fond memories of when I was in Turkey last for a scientific meeting, and I had a very great impression. I have to congratulate you for organizing these webinars as well. I think it's a great idea. Burada olmak benim için bir mutluluk. Artık hani böyle yüz yüze gelemiyoruz ama uzaktan eğitimlere devam ediyoruz. Bu organizasyon için aslında ben de size çok teşekkür ederim. Çok gurur duydum. Our lab, just to give a brief presentation, our lab has interest in reading in atypical development. So we study reading in people with deafness, with autism, with developmental language disorders, and some other specific populations, but basically these. Laboratuvarımız okumayla ilgileniyor. Özellikle atipik gelişimde okuma ile ilgileniyoruz. İşitme engelliler, otizm, gelişimsel dil bozuklukları ve diğer spesifik popülasyonlarda dille ilgili çalışmalarımız mevcut. So I teach both in the School of Psychology and the School of Education in a master's on special educational needs. So the kind of research... Sorry, go ahead. I'm sorry. Hem psikolojide hem de eğitimde dersler veriyorum. Özel eğitimde de yüksek lisans derslerini yürütüyorum. So the kind of research and the kind of projects we do are sometimes more, let me say, psychological, in the sense that they look at what is behind the reading of atypical populations. Genelde araştırmalarımız ve projelerimiz daha çok psikolojik altyapıyla gerçekleştiriyor. Psikolojiye dayanıyor. Okuma atipik gelişim gösteren bireylerin okumasının ardında yatan nedenlerle ilgileniyoruz. But we also have a strand of applied research and applied interests centered on how to intervene with and support readers and children and adults in these groups. Ayrıca bir grubumuz daha var. Orada da uygulamalı araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Hem çocuklar hem yetişkinler için müdahaleler ve destekler nasıl gerçekleştiriliyor? Yani müdahale ve destekler üzerinde de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. So I'm going to do a talk today in which I hope to address both perspectives. There will be a first part, which I will be presenting some more experimental work using eye tracking. And then a second part where I will go into some general recommendations for intervention. Bugün sizlerle konuşmamda iki
konudan bahsedeceğim. Bu her ikisini de birleştiriyor olacak. Öncelikle araştırma altyapılarından bahsedeceğim ve göz izleme çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Öncelikle sonrasında da genel olarak okuma ile ilgili sizlere genel önerilerde bulunacağım. Now, most of our work centers more on comprehension than in decoding. So that's where I'll be focusing the talk, more on comprehension, reading comprehension in autism. Bizim çalışmalarımız çoğunlukla anlama üzerine gerçekleştiriliyor. Hani çözümlemekten daha çok. O nedenle otizmde anlama üzerine konuşacağım bugün sizlerle. But if we have some time at the end for questions, I'm happy to also discuss what we know or what strategies can be used in the case, or mostly used in the case of interventions on decoding. Eğer sonda zamanımız kalırsa tartışmadan, sorulardan sonra çözümleme ile ilgili de müdahalelere ilişkin sizlere bilgi vermekten mutluluk duyarım. So without further delay, I think I'll go on to the presentation, which was around here somewhere. I think I lost it. Here, there it is. Great, thanks. You're welcome. Okay. Konuşmama başlayabilirim, devam edebiliriz dedik. Ben açtım sunusunu, öyle devam edeceğiz. Okay, you can go on. So the first question that a lot of people ask me when I start talking about this is why an interest in autism and reading? Because after all, autism is not specifically known for as a. Böyle bir konuyla ilgili görüşlerimi bildireceğim zaman bana en çok sorulan soru şu: niye otizm ve okumayla ilgileniyorsunuz? Çünkü otizm doğrudan hani okuma sorunları ya da okuma bozukluğu yaşadığında bilinen bir grup değil deniyor. So as most of you probably know, when we talking about autism or autism spectrum disorder, we're talking about a disorder that has that is characterized by two main issues. Çoğunuz da biliyorsunuzdur, otizm ya da otizm spektrum bozukluğu dediğimizde iki temel sorundan bahsediliyor. So one would be deficits in social interaction and communication. Birincisi sosyal etkileşim ve iletişimdeki bozukluklar. And the others would be restricted patterns of behavior, which is what most people often know about autism. İkincisi ise, diğerleri ise sınırlı davranış örüntüleri. Daha çok bu konuyla ilgili daha çok bilgisi oluyor insanların otizme yönelik. Children whose play, for example, consists basically in lining up objects. Bu çocuklar özellikle oyun oynarlarken nesneleri dizerler, peş peşe dizerler örneğin. Who insist on certain routines throughout the day. Gün boyunca çeşitli rutinlere bağlı kalırlar, hatta bunda ısrarcı olurlar. Or that if they have a higher cognitive level, are very interested in one specific topic. For example, agricultural machinery or trains. Eğer daha yüksek bilişsel düzeyleri daha yüksek bir grup söz konusuysa tek bir konu üzerine ya da bağlı kalabilirler. Mesela işte ziraatte kullanılan makineler gibi. And this is obviously a neurodevelopmental disorder, so it means it appears early in development. It does not appear later in life. Gelişimsel bir bozukluk olduğu için de gelişimin erken dönemlerinde ortaya çıkıyor. Daha geç yaşlarda ortaya çıkan bir bozukluk değil. But notice that there is nothing about reading here. It doesn't mention reading at all. Burada görüyorsunuz aslında okumayla ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir belirti, özellik yok.
So are there somebody that's raised their hand? Now, I don't mind responding to questions as we go along, or maybe it was just a mistake. I didn't mention it at the beginning. We can both have questions, specific questions throughout, and also at the end. I don't know how you would like to do it. We can have the questions at the end if you like, but if the participants have any questions, they can write them down because we don't have microphones right now for them, so they can write down and I can translate them to you. Let me translate it firstly. Sorry. Sorusu olan varsa panel üzerinden yazarak bize gönderebilirler. Konuşurken yani anlatım sırasında da cevaplayabilirim, sonunda da cevaplayabilirim dedi. Genelde etkinliklerde konuşmanın sonunda soruları alıyoruz ama sorunuz varsa aklınıza gelen yazarsanız not alıp kendisine sorabiliriz. Hem sonda ya da hani şeyse. Çünkü az önce birisi el kaldırdı, yanlışlıkla da olabilir diye düşündü. Sorularınızı yazarsanız cevapları için de kendisine sonra iletiriz. Teşekkür ederiz. Okay, you can go on right now. Thank you. Okay, thank you. So going back to what I was saying, that reading itself is not in the definition of autism. However, there are some studies that have found what we call a specific reading profile in many individuals with autism. And I'll explain this with this graph. So here you have standardized word reading scores. In other words, decoding in a specific test on a standardized test. Tanımda, otizmin tanımında okumayla ilgili hiçbir şey olmadığını görüyoruz ama bazı araştırmalarda otizmli bireylerde spesifik bir okuma profili olduğundan bahsediliyor. Bu size bu grafiği açıklamak istiyorum dedi. Alt kısımda yazan da standartize sözcük okumayı içeriyormuş. Spesifik belirli bir testte çözümlemeye ilişkin bilgi veriyor alt kısım. And in the vertical axis, you have the same, but for reading comprehension. So these would be scores on a test for reading comprehension. Gördüğünüz gibi bu kısımda ise okuduğunu anlamayla ilişkili bilgiler oluyor. Bu da testte okuduğunu anlamaya ilişkin aldığı bireylerin skorları gösteriyor, puanları gösteriyor. Now, because these are standardized scores, we would expect an average reader to have scores between 85 and 115 approximately. Standartize bir test olduğu için bu ortalama gelişim, yani ortalama bir bireyin bu testte 85 ile 115 puan arasında alması bekleniyor. And notice that this is what happens. Each dot represents one individual. In this study, this is basically what happens. You also have some very good word readers and some very poor word readers, but most of them are basically in the middle. Bu her nokta bir bireyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi noktalarda çok iyi okuyabilenler de var, kötüler de var ama genel olarak ortalama olduğunu görüyoruz. But notice that also, although most of them are basically in the middle for word reading, they tend to be in the lower part for comprehension. Evet, çoğu bireyin sözcük okumada ortalamada olduğunu görürken anlamada düşük puan aldıklarını görüyoruz. And what we would expect normally would for them, if they are good at word reading, to also be good at comprehension. And if they are poor at word reading, to be poor at reading comprehension. Burada beklentimiz eğer sözcük okuma iyiyse okumanın da iyi olması olacak. Yani kötü okuyorsa, sözcükleri okuması kötüyse, eğer düşük düzeydeyse anlamanın da düşük olmasını bekliyoruz aslında. But what we're seeing here is a difference between the decoding level and the comprehension level, with the decoding being above the reading comprehension. Decoding is above comprehension, right? Above, yeah. Okay. Burada gördüğümüz farklı bir profil söz konusu. Sözcük çözümleme anlamadan daha iyi düzeyde gördüğünüz gibi.
And this is what we call a poor comprehender profile. What? What is it? Sorry? This is what we Poor? call a poor comprehender. Let me just write it. Paul. Can I write that? I don't know. Poor comprehender. Okay. Bunu Exactly. biz anlama düzeyi düşük olan bireyler gösteriyor bu durum. Hı hı. So this is clearly different. This is clearly different from dyslexia. Oops. Hı hı. Disleksiden farklı bir durum söz konusu burada. Because in the case of dyslexia, what we have is poor decoding. Dislekside düşük düzeyde yani sözcük çözümlemenin kötü olduğunu görüyoruz. So this is what we are trying to explain. Why some readers with autism who can decode and read fluently at the same time do not comprehend well or as well. Açıklamaya çalıştığımızda bu. Bazı otizmli bireyler hem iyi düzeyde çözümleme yapabiliyor sözcükte hem de akıcı şekilde okuyabiliyor ama neden anlayamıyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz biz de. And there are various reasons. Now, one of the dimensions of reading that has attracted most attention to try and explain this is inferencing. Bunun birçok sebebi var. Okuduğunu anlamayla ilgili boyutlardan bir tanesi de çıkarım yapmayla ilgili. Let me take a step back to explain and before I get into inferencing. Çıkarsama yapmaya gelmeden önce size açıklama yapmama izin verin. So successful reading, what you see in here may look familiar to many of you. This is an expansion of the simple view of reading. Birçoklarınız bu diyagramla aşina olabilirsiniz. Başarılı okuma için gerekli olan öğeler burada yer alıyor. And in the simple view of reading, the idea is that successful reading has to relies on decoding or word recognition skills. Başarılı okuma, sözcük çözümleme ya da sözcük tanıma becerilerine dayanmaktadır. But also on oral or listening comprehension. Aynı zamanda dinlediğini anlamaya da dayanır. And this in turn is affected by your phonological memory or your oral vocabulary or your syntax. Bunlar da fonolojik hafıza, sözcük dağarcığı, kullanılan ve sentaks söz dizimine bağlıdır. But there are also other processes that we're going to call discourse-specific processes. Burada daha farklı süreçler de işin içine giriyor. Konuşma ya da sohbette geçen sohbet özgü süreçler de söz konusu. And this is where we're going to look at. Remember, decoding is not the big problem. Our problem is on this side. And we're going to be looking at discourse-specific processes. Within that, we'll be looking at inferences. Gördüğünüz aslında sözcük hatırlamada ya da çözümlemede sorun yok. Sorun okuduğunu anlamada. O nedenle biz de konuşma veya sohbetteki özgü süreçler ve buradan çıkarsama yapmaktan bahsedeceğiz daha çok. Now, what are inferences? Inferences are the interpretations or the information that a reader obtains from the text, but that is not written in the text. Çıkarsama yapmak ne demek? Aslında yorumda bulunmak anlamına geliyor. Bir okuyucunun metinde yer almayan bir bilgiye sahip olması anlamına geliyor.
I don't know if you have this expression in Turkish, but in English and in Spanish, there is the expression reading between the lines. Türkçe'de böyle bir söylem var mı bilmiyorum ama hem İngilizce'de hem de İspanyolca'da var. Satır aralarını okumak. Böyle bir şey var mı? Ondan bahsediyor. Yeah, we Which have it. means that, Reading between the lines. yeah, exactly. Well, it means that reading well is not just reading what the words say, but also something extra. İyi bir okuyucu olmak ya da iyi okuyabilmek için sadece metnin ya da sözcüğün söylediği şeyi anlamak değil, daha fazlasını anlamak anlamına geliyor. For example, in a crime book, if somebody is murdered, you will make interpretations about why the murderer committed his or her actions. Örneğin bir suçla ilgili kitap okuduğunuzu düşünelim. Birisi diğer bir kişiyi öldürüyor. Peki neden bu kişiyi öldürmüş olabilir? Buna ilişkin fikirlerinizi okurken. But there are also some very basic inferences. Ancak temel çıkarsamalarda da bulunmamız gerekiyor okuma yaparken. For example, if I say John forgot his umbrella at home. Eğer Can şemsiyesini evde unuttu dersem. And then I say he was soaking wet when he arrived at work. O zaman işe vardığı zaman sırılsıklam olmuş olması gerekiyor. Most people will assume that it rained. Birçok insan yağmur yağdığını buradan düşünecektir. Actually, sometimes if you ask people, did I say that it rained? They said, yes, yes, you said it rained. Sorduğumuz zaman yağmur yağdı dedin mi dediğinde birçok kişi bunu okuyan evet yağdığını söyledin diyecektir. But I did not say it rained. That was an inference that the listener or reader, if it was written, produces. Az önce yanlış çevirmiş sanırım. Let me explain for a minute. Yep. Şemsiyesini almadan gitti ve sırılsıklam olduğu yazıyorsa eğer mesela hani söylendiyse hani yağmur yağdığını düşüneceklerdir. Aslında burada metinde bir bilgi yok ama çıkarımda bulunuyor okuyan kişiler diyor. So there are a few studies. There were a few classic studies saying that readers with autism had difficulties in producing these inferences, and that would explain why they sometimes have reading comprehension limitations. Bazı araştırmalar var. Otizmli bireylerin bu çıkarsamalarda bulunmakta zorluklar yaşadığını belirtiyor. Bu nedenle de okuduğunu anlamakta bu grubun zorlandığını belirtiyorlar. For example, if any of you are in intervention, you will have realized that they find it easier to respond to literal questions rather than inferential questions. Bu nedenle de araştırma, bir müdahale çalışması söz konusuysa eğer doğrudan soru sorulduğunda cevapların daha kolay verilebildiğini ama çıkarsama sorusu sorulduğunda yanıtlarda daha zorlandıklarını görürsünüz. For example, questions about in which year did the Spanish Civil War start? Spanish Civil War? Yeah, in a text. Imagine a school text. Mesela bir soru olduğunu varsayalım. İspanyol İç Savaşı sanırım ne zaman ortaya çıktı dersek bu bir örnek olabilir. But if you ask them why did it start? Ama neden başladı diye sorarsanız that may be more difficult. Bunun cevabı çok daha zor olabilir. There are a number of experiments looking at this. I'm going to show you, for example, one study.
Birçok örneği var, araştırma örneği var bununla ilgili. Birini sizinle paylaşmak istiyorum. Hı hı. And now I will slowly be going into the first part of my talk about more experimental research. Şimdi yavaş yavaş konuşmamın ilk kısmına giriş yapıyorum. Araştırmalardan bahsedeceğim bu kısımda. Hı hı. So I'm not sure of people's background here, but please ask me if something is not clear. Katılımcıların durumunu, hani mezun oldukları durumu falan, bölümlerini bilmediğim için eğer anlaşılmayan bir şey varsa lütfen sorun. Hı hı. So one of the classic studies looking at inferencing in individuals with autism is this one by Teresa Juliff and Simon Baron-Cohen. Klasik çalışmalardan bir tanesi otizm spektrum bozukluklarında çıkarsamayla ilgili Joliffe ve Baron Cohen'in araştırması. And in this one, they presented different texts like this to high-functioning individuals with autism. Bu araştırmada yüksek işlevli otizmli bireylere farklı metinler sunulmuş. And high-functioning in this context means no intellectual disabilities and no severe language limitations. Burada yüksek işlevli derken ciddi düzeyde zihinsel yetersizliği olmayan ve dil problemi yaşamayan çocuklardan bahsediyorum. So it was a story like this. Mrs. Green wanted to, well, I'll just say it's a general story. We'll stop in the next one because otherwise if we have to translate the whole lot of this, that's going to take a while. But just to give you an idea, it's a story about a lady who wants to, who needs to go and buy some plants for her garden. Bütün hepsini okumayalım yoksa çok uzun zaman alacak dedi. Burada bir kadın var marketten bir yerden şey almak And istiyor. what happens when she gets back home? Okay. Sorry, I couldn't just translate. I couldn't remember what Yeah. plant is in Turkish. I'm sorry. And what happens? And what happens when she gets sebze ya da hani when she çiçek gets back almaya home? gidiyor. Eve gelince ne ile karşılaştığından bahsediyor bu hikaye. So Okay. we ask the individuals a global inference about why this lady did something. Genel bir çıkarsama sorusu soruyoruz. Niye böyle davrandı, niye böyle yaptı diye. Hı hı. And also what was her overall goal or aim. Ve temelde amacı neydi, genel olarak amacı neydi diye de soruyoruz. And then we need to have a memory question. We need to know if they understand, if the readers actually remember or know the story. Not the inferences, but the text. Bir de hafıza sorusu soruyoruz. Acaba anladı mı? Yani çıkarsama yapma değil ama anlayıp anlamadığına ilişkinde bir soru soruyoruz. Hı hı. So what did they find here? Sonuçta ne bulmuşlar? Basically, that individuals with autism were worse at responding questions of this kind than other individuals with similar cognitive level. Which kind? I couldn't understand it. They found that they responded this type inferencing questions. Inferencing, That they responded to inferencing questions worse than controls. Temelde otizmli bireylerin kontrol grubuna göre çıkarsama yapma sorularında çok daha zorlandıkları ve daha kötü puanlar aldıklarını belirlemişler. But we carried out another study more recently. Now, notice that in this study, they had to read and then you ask them a question. Bu çalışmada bir hikaye okunuyor ve sonra soru soruyorsunuz. Biz yeni bir çalışma yaptık. Ondan bahsedeceğim. But we were interested in seeing what is happening during reading, while they are reading the text.
Biz merak ettiğimiz ise hani okuduktan sonra değil, okuma esnasında ne oluyor onu merak ettik ve çalıştık. So in order to do that, a PhD student at our lab, you can see her down here, Maria José Tirado, I won't be able to designed say this it. study. Never mind, never mind. A PhD student at my lab. Okay. Burada köşede birlikte araştırma yaptığımız doktora öğrencimi görüyorsunuz. Gülmemin sebebi uzun bir ismi vardı, söyleyemem dedim. O nedenle hani karşılıklı konuştuk. Okay. So we have a series of studies, and this we will have to be translating, in which you have a character that has has positive or negative emotions in a story. Bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Burada karakterler var. Bir karakter var ya pozitif, olumlu ya da olumsuz duygular hissediyor bu birey, bu karakter. So I don't know if you want to translate directly the first part of the story. Sure, if you want me to. Yeah, Okay. in this case, it would be necessary, at least for people to understand. Okay. Birinci kısmı hikayenin, size çeviriyorum burada yazanı. Sofia Madrid'e ailesiyle birlikte gidecek. Gitmek istemiyor çünkü anne babası hep sıkıcı yerlere gidiyorlar. Her gün erken kalkmak zorunda. Dışarıya bile çıkamıyor. En kötü işte yılbaşı ya da işte Noel tatili olacak onun için. Çok soğuk olmamasını tercih eder. Böylece akşamüstü dışarıya gezmeye çıkabileceğini düşünüyor. So one would infer that Sophia is not very happy in this first part of the story. Burada okuyucu kişinin Sofia'nın çok da mutlu olmadığını düşünecektir. Böyle bir çıkarsama yapacaktır. And in the second part of the story, İkinci kısımda ise, and you can translate that if you want. Okay, sure. Çeviriyorum bu kısmı yine. Eğlence parkına gideceklerini duyduğu zaman Sofia evde zıplamaya, hoplamaya başladı. Keşke hemen Noel tatili gelse, hemen gelse diye düşündü. Böylece Madrid'e gidebilecekti. So in here we assume that she would be happy. Burada Sofia'nın mutlu olacağını düşünüyoruz okuduğumuzda. So what my PhD student did, Mari, she introduced a phrase here or here. Doktor öğrencim Mari şu gördüğünüz çizgi kısımlarda birinci kısmın sonunda ya da ikinci kısmın sonunda sorular soruyor okuyana, sordu okuyana. And let me skip this slide. It may be easier if we see it here. In this, we had 4 versions of the story. Burada hikayenin 4 farklı versiyonunu görüyorsunuz. They all have the same first part. Birinci kısımları hepsi aynı. And the same second part. İkinci kısımları da aynı. Here. What changes is a phrase that we put at the end of the first part or at the end of the second part. Farklılaşan birinci ya da ikinci kısmın sonuna koyduğumuz şeyler, cümle veya sözcük öbekleri. So let me go here. We said that she was unhappy in the first part, Sophia. And this phrase here now says Sophia is feeling unhappy about this journey. Birinci versiyona bakalım. Burada mutsuz olduğunu söylemiştik. Sofia'nın mutsuz hissettiğini. Buraya bu cümleyi yazıyoruz. Bu yolculuk hakkında mutsuz hissediyor. And in this one, what we get is that we're introducing a sentence where we're saying Sophia is feeling happy about this journey. İkinci versiyonda ise Sofia'nın bu yolculuğa ilişkin mutlu olduğunu söylüyoruz. So here, the phrase, what we call the target phrase, is consistent
with the text. Here, it is inconsistent or contradictory with the text. Birinci versiyonda söylediğimiz cümle metinle uyumluyken ikincisinde uyumsuz. So what do we expect? If somebody realizes how Sophia is feeling, this will not be a surprise. Peki ne bekliyoruz? Birinci versiyonda eğer Sophia'nın nasıl hissettiğini anlayabildiyse birey okurken yani burada şaşırmaz bu cümleyi okuduğu zaman. But this second phrase, which is contradictory, will be a surprise. İkincide ise tutarsız bir cümle olduğu için burada şaşırılacaktır. We know that when readers find a contradiction, they read more slowly. Okuyucuların tutarsız bir bilgiyle karşılaştıkları zaman daha yavaş okuduklarını biliyoruz. So what we expected was that readers without autism would read this sentence faster than this sentence. Peki beklentimiz ne? Otizmli olmayan bireylerin birinci versiyonu ikinciden hızlı okuması. However, we expected readers with autism to read both at the same speed. Ancak otizmli okuyucuların her ikisini de aynı hızda okuyacağını bekleriz. Why? Because if you do not produce the inference, you do not notice the contradiction. Neden? Çünkü eğer çıkarsama yapmadıysanız bu tutarsızlığı fark etmezsiniz. The same can apply to the target phrase at the end of the story. Aynı şey hikayenin sonunda verdiğimiz cümlelerde de söz konusu olacaktır. What did we find? Sonuçlarımız nasıldı? Well, this is what we found for the controls, that yes, at the end of the story, there was differences between the incoherent and the coherent. Kontrol grubu için baktığımız zaman tutarlı ve tutarsız olan hikaye kısımları için farklılıklar söz konusu olduğunu gördük. As expected. Typically developing children, right? Yep, that's right. We also had a group of poor comprehenders. That means children without autism, but that did not understand well. İkinci grupsa anlamı düzeyi düşük olan çocuklar. Otizmi yok ama anlama düzeyi daha düşük olan çocuklar için olan grafik. And they also showed differences. Onlarda da farklılıklar gözledik. And the group with autism also showed differences. Otizmli grupta da farklılıklar olduğunu gözlemledik. So this was a surprise. It turns out that they are producing the inferences while they read. Bizim için sürpriz oldu çünkü okuma yaparken çıkarsama yaptıklarını görmüş olduk. So we then did another experiment. In this one, what we did was we introduced neutral phrases here and here. Diğer bir çalışma yaptık. Burada da nötr cümleler sunduk bireylere iki kısımda. Remember in the previous experiment we had story, target, story, target. Önceki araştırmamızda hatırlayın hikaye hedef, hikaye hedef söz konusuydu. But now we have story, phrases that are unrelated to the emotion in both places, and then the target. Burada ise farklılık hikaye, sonra duyguyla ilişkisi olmayan cümleler, en son hedef söz konusu.
And what did we find now? Peki burada ne bulduk? The typically developing children still have differences between the coherent and incoherent. Tipik gelişim gösteren okuyucularda hem uyumlu hem de uyumsuz olan hikaye için farklılıklar olduğunu gözledik. But the ones with autism, there is now no longer difference. Otizmli bireylerde ise farklılık olmadığını gözledik. It's almost as if they had produced the inference, but because there are other sentences in between, they have forgotten about the emotions. Çıkarsama yapıyorlar gibi ama arada alakası olmayan cümleler olduğu için unutuyor gibi gözüküyorlar. So these are all experiments in which we're looking at what happens while they read. But we didn't ask them questions afterwards. You didn't ask afterwards? We did not ask questions afterwards what they thought the emotion was. Burada biz okurken neler olduğuna baktık ama sonda soru sormadık. Hani ne hissediyor bu çocuk diye sormadık. Hı hı. So we did Maddie did one final experiment similar to these previous ones, but in which we asked them at the end a question. Marie son bir araştırma yaptı. Öncekilere benziyor ama sonda bu sefer sorular sorduk. So once again, you have a character who has happy things and unhappy things happen to him. Burada yine bir karakter var. Ona olan şeylerden ya mutlu hissediyor ya mutsuz hissediyor. Hı hı. But then we ask at the end, which of these emotions do you think would explain his feelings? And you have positive emotions and negative emotions. Sonda soru sorduk. Olumlu duygular içerisinde mi yoksa olumsuz duygular içerisinde mi diye. And what did we find? Peki ne bulduk? We found that the typically developing children got it right around 80% of the time. Tipik gelişim gösteren bireylerin yaklaşık %80 olarak doğru yanıtladıklarını bulduk. But the children with autism got it right only about 40% of the times, 40 to 50% of the time. Otizmli bireylerin ise ortalama %40, %50 doğru yanıtı bulabildiklerini belirledik. So let me summarize. It turns out that they are producing the inference. They do know how the character is feeling because we saw that in the first experiment. Özetlememe izin verin. O zaman buradan hani çıkarsama yaptıklarını görüyoruz. Çünkü birinci araştırmada duyguları bildiklerini gözledik. But then if you ask them a question about that emotion, they are not capable of answering it correctly. Ama soru sorarsanız eğer bu ne hissediyor diye doğru cevaplayamadıklarını gördük. Now, if you're an intervention, this is very important. Müdahalede bulunuyorsanız bu kısım çok önemli. Because in schools, we assume that if a child cannot respond to a question, it is because he has not understood the text. Çünkü okulda soruyu yanıtlayamıyorsa bireyin okuduğunu anlamadığını düşünüyoruz. But this shows us that this might not be the case with children with autism. Ancak bu araştırma sonuçları otizmli bireylerde bu durumun doğru olmayabileceğini gösteriyor. So we carried on looking at this. I'll come back to this idea. Bu fikre geri döneceğim. Bununla ilgili yine çalışmalar yaptık. So what we're asking ourselves is, why is this happening? Bu neden gerçekleşiyor diye sorduk. Neden oluyor? So one explanation could just be oral language limitations.
Bunun nedeni bir açıklama şöyle olabilir. Sözel dil kullanımı. Hı hı. It could be that many children with autism have very minor or subtle language limitations. Birçok otizmli bireyin küçük ya da hani çok fark edilmeyecek düzeyde dil sorunları olabiliyor. Hı hı. That do impact on reading comprehension. Bu küçük de olsa dil sorunları okuduğunu anlamayı da etkiliyor. Hı hı. For those of you who work with this population, you know there is a great variability in how well children with autism have developed their oral language. Bu grupla içinizde çalışanlar varsa grubun ne kadar çeşitlilik gösterdiğini de biliyordur. Otizmli çocukların dil becerilerinin çok farklılık gösterdiğini biliyorlardır. Hı hı. So maybe that is just part of the problem. Bu belki sorunun bir kısmını oluşturuyor olabilir. But we were asking ourselves, is there anything else? Başka bir şey de olabilir mi diye sorduk. Hı hı. And another PhD student of ours, together with Professor Vuchanova, Diğer we did doktor öğrencilerimiz Profesör Vulcanova ile araştırmalar yaptılar. Hı hı. in which we specifically wanted to explore how children with autism respond to questions about text. Otizmli çocukların metinle ilgili sorulara nasıl yanıt verdiklerini araştırmak istedik. Hı hı. And for this purpose, we looked for what we called perfect readers. Bu amaçla mükemmel okuyucular dediğimiz grupla çalışmak istedik. Hı hı. And these are children that were matched with typically developing children. These are adolescents, matched with typically developing adolescents. Tipik gelişim gösteren gençlerle eşleştirilmiş çocuklar bunlar. And we call them perfect because look at these scores. Mükemmel dedik çünkü aldıkları puanlara bakın. They are exactly the same as the typically developing controls. Puanlarını görüyorsunuz. Tipik gelişim gösteren bireylerle hemen hemen aynı puanları almışlar. On nonverbal IQ, working memory, vocabulary, syntax, reading speed. Bu grup sözel olmayan performans IQ'sunda, çalışma belleğinde, sözcük dağarcığında, alıcı sentaks söz diziminde. These are all same, right? Reading speed, is it close to each other? Reading speed in seconds, yeah. Hı hı. Okuma hızı ve okuduğunu anlamada birbirlerine yakın. Hı hı. Not all children with autism are like this, obviously. Otizmli çocukların hepsi bu şekilde değil tabii. Becerileri böyle değil. Hı hı. But if we do find that there are differences between these children with autism and the controls, Bu gruptaki otizmli bireylerle kontrol grubundaki tipik gelişim gösteren arasında farklılıklar bulursak eğer, hı hı, we will know it is due to something extra and not just to oral language. burada ekstra bir şey olduğunu, sadece sözel dil değil, başka bir şeylerin de önemli olduğunu görmüş olacaktık. Hı hı. Because recall, what we are looking at is, does oral language differences explain everything? Or is there something else? Çünkü hatırlayın, baktığımız şey sözel dil becerileri mi her şeyi açıklıyor, yoksa başka bir şey de etkiliyor mu? Hı hı. Sorry, going back again to the, we said about the questions at the end, right? If
if anybody has them. Who? Is there any? Let me We see. said questions at the end because some people raise Yes. their hands. I don't know if. Yes. There's no questions right now. Just someone saying that Okay. I'm not talking loudly. That's all. All right. Okay. Okay. I don't see any of the. I don't get the chat. Oh, you can't see it? There's I no can't one. see. Nobody's saying anything right now. Maybe it's Okay. Fine. locked. I don't know. I can ask if you want to. Can you give me a second? Burcu hocam buradaysanız chat kapalı mı acaba yoksa açık mı? Belki yani soru sormak isteyenler yazamıyor mu acaba diye düşündük ama açık. It's open but nobody's asking anything. Okay. Good. Okay, you can go on. Thank you. Okay, thanks. So going back, sorry, let me just get the slides back here. So what did we do this time? We presented them texts that had literal questions and inferential questions. And I'll explain now what literal and inferential meant in this context. Peki bu sefer ne yaptık? Hem doğrudan sorular sorduk hem de çıkarsama soruları sorduğumuz metinler verdik çocuklara. This was a text in which we have, I think you need to read just this one. Sure. In Turkish. Okay. Bu metni size şimdi çeviriyorum. Pazartesi sabahıydı ve gerçekten hava sıcaktı. Bay Francisco kuş hatırlayamadım çevirisini. Evet. Kuşu bakmaya gitti. Miko iyi mi diye. Derin şekilde uyuduğunu gördü ve rüya gördüğünü düşündü. Miko'nun bacakları hareket ediyordu ileriye geriye. Sanki hani bir fareyi kovalıyormuş gibi gözüküyordu. Aşağıda da soru var. Miko hangi hayvandır diye soruyor. So we don't have a question. So the question here is, which animal is Miko? I already said it. Peki bu hayvan hangisi Okay. diye soruyor. So we have a critical word here because it doesn't say anywhere which animal Miko is, but we have a clue that he was chasing a mouse. Burada kritik bir sözcük var. Bu hayvanın ne olabileceğine ilişkin fikir yürütmeyi sağlayacak yazıyor. Fare yazıyor. However, so that's why this is an inferential condition. Bu nedenle buna aslında çıkarsama durumu diyoruz. Now, in the literal condition, it does say cat. Doğrudan olan metinde burada söylüyor kedi olduğunu. So we know exactly what the animal is, and you just have to remember. Burada okurken hayvanın ne olduğunu görüyoruz. Sadece hatırlamamız gerekiyor bu metin için. And we do have that people find the literal questions easier than the inferential questions. And there are no differences between the autism group and the typically developing. Burada görüyoruz. Doğrudan soruları yanıtlamak çok daha kolay. Hem otizmli hem de tipik gelişim gösteren bireylerin puanları birbirine benzer. Now these are good readers, okay? So this is to be expected. Bunlar iyi okuyucular oldukları için beklentimiz de bu yöndeydi zaten. But we explored a little bit further. Biraz daha ayrıntılı inceledik. And we realized that not everybody read the text and then the question. Herkesin hem metni hem de soruyu okumadığını fark ettik. Those of you who work with children will know that often children will look at the questions and then go to the text. Çocuklarla çalışanlarınız da bilir. Çocuklar önce soruyu okurlar, sonra metne geri dönerler. Because this was an eye tracking experiment, we could look at who had explored the question first
and then gone to the critical word, or Bu bir arrived göz first at izleme. the critical word and then gone to the question. Okay. Ve bir göz izleme araştırması olduğu için önce kim soruya baktı ve sonra kritik sözcüğe döndü ya da önce kritik sözcüğe bakıp sonra soruyu okudu. Bunu görebildik araştırmamızda. Hı hı. And we were interested if would this make a difference? Bu durum bir farklılık yaratıyor mu diye bakmak istedik. Merak ettik. Hı hı. And we looked at if they looked at the question before, did they get more answers correct than if they look at the question after looking at the text? Soruya önce bakanlar mı daha iyi yanıtlamışlar, doğru yanıtlamışlar yoksa soruya sonradan bakanlar mı daha doğru yanıtlamışlar? Bunu inceledik. And there were no differences on literal questions for either the autism group or the typically developing. Otizm spektrum bozukluğu olan da tipik gelişim gösteren çocuklarda da doğrudan sorularda farklılık olmadığını belirledik. However, in the inferential questions, Ancak çıkarsama sorularına baktığımız zaman we did notice that there were no differences in the typically developing group, tipik gelişim gösterenlerde bir farklılık olmadığını belirledik. but when the children with autism looked at the question first, they Otizmli answered çocuklar, correctly. sorry, Go ahead. you go on. Okay. Otizmli çocuklar ilk soruya baktıkları zaman They answered correctly more often than if they looked at the question after. otizmli çocuklar ilk önce soruya bakarlarsa sonradan soruya bakmalarının oranında daha fazla yanıt verdiklerini gördük. So we've said that they have similar levels of performance when they answer the questions, Soruları yanıtlarken benzer performanslar olduğunu söylemiştik. Benzer seviyede olduklarını. but it would seem that the readers with autism have benefited when they have a clear aim to guide their reading. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ilk soruya baktıklarında akıllarında temiz yani net bir hedef olduğunu görmüş olduk. So this takes us to the idea that when you are reading, you're not just reading passively, you are reading for a purpose. O zaman okurken sadece pasif okuyucular değiliz, bir amaç için okuyoruz. Perhaps the readers with autism needed the purpose to be more specifically presented. Belki otizmli bireylerinde net bir amaç ihtiyaçları olduğunu gördük okurken. Maybe they can't adapt as easily to reading for different purposes. Belki de farklı amaçlar için okuma yapmakta zorlanıyor olabilirler bu grup. For example, typically developing adolescents will read differently for an exam or for pleasure. Örneğin tipik gelişim gösteren gençler sınav için farklı şekilde okuyabilirler. Kendi istekleri, zevkleri için okuduklarında daha farklı bir okuma gerçekleştiriyor olabilirler. And this is what we looked at in the other study that we did. Bir başka çalışmamızda da buna baktık. In this study, we presented 3 different reading instructions to adolescents with and without autism. Bu çalışmada otizmli olan ve olmayan ergenlere 3 farklı okuma yönergesi verdik. They either read for entertainment or for study or
in a skim condition. I will explain now. Ya eğlence için okuyacaklarını söyledik, ya çalışma, ders için okuyacaklarını söyledik ya da hızlı okuma, göz gezdirme için okuyacaklarını söyledik. Hı hı. And these were what the conditions were. So they were presented, they were told that they would have to read just to tell us if they liked or did not like the text. In the study, they were told that they were going to be asked questions, and in the skim fast read one, they were given a specific question and they had to find the answer in the text. 3 koşul var. Koşullardan birincisi eğlence için okumakta. Burada hani metni sevdiler mi, sevmediler mi? Sadece bunu soracağımızı söyledik. Çalışma olan ikincisinde ise onlara sorular soracağımızı metinden söyledik. Üçüncü bu göz gezdirme, hızlı okumada ise spesifik belirli bir soru vereceğiz. Onun cevabını sizden isteyeceğiz dedik. Hı hı. And we gave them 3 long texts on the wall of China, on Mount Vesuvius, or on Papua New Guinea. So these were sort of like typical texts that you would use in secondary education. Onlara 3 tane uzun metin verdik. Tipik yani ortaokulda ya da lise, orta öğretimde, lisede okunabilecek metinlerde. Bir tanesi Çin duvarı, öyle mi deniyordu? Çin'deki şeyi söylüyor. Vesuvius Dağı ve Papua Yeni Gine. 3 tane farklı metin sunmuşlar. Hı hı. And what we found, if we looked at the time they took to read each text, I'll show you over the, here we have the typically developing participants. God bless. Bu tipik gelişim gösterenlerin okuma hızını gösteriyor. Bulgular bu şekilde. So this is, yeah, so this is the time they took to read. And you can see here that what they took most time to read was when they were told to study. Burada tipik gelişim gösterenlerin metinleri okumak için harcadıkları zamanı görüyorsunuz. En çok zamanı çalışma, soru soracaklarını söyledikleri metin için olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Then the next thing they took most at was entertainment. Just read to see if this is a interesting or nice text. İkinci sırada en uzun zamanı aldı. Eğlence için olandı. Bunu sevdiniz mi, sevmediniz mi diye sorduğunuz metin için ikinci sırada en çok zaman harcadıklarını gördük. Hı hı. And then they read fastest in the skim condition. What a reader tended to do was they looked at the question and read fast until they found the bit of information to respond to the question. Gözden geçirme yani göz atma, hızlı okumadaysa az zaman harcadıklarını gördük. Burada soruya bakıp hızla metinde ilerleyip sorunun yanıtını bulmaya çalıştıklarını belirledik. Now, what happened in the case of autism? In the case of autism, there were differences between the study and the skim condition. Otizm spektrum bozukluğuna baktığımızda burada farklılıklar gözledik. Çalışma ile gözden geçirme, hızlı okuma arasında fark olduğunu belirledik. But not between the study and the entertainment condition. Çalışma ve eğlence koşulu arasında ise fark olmadığını belirledik. So it was as if they did not read differently for pleasure or for study. Eğlence içinde, çalışma içinde farklı okumalar yapmadıklarını görmüş olduk. Böyle düşündük. Also, we asked them afterwards how confident they were that they could respond to questions about the text. Sonrasında sorulara yanıt verirken kendilerine ne kadar kendilerine ne kadar güvendiklerini sorduk. And the control participants were more confident that they could respond correctly in the texts that they had studied.
Kontrol grubundaki katılımcıların sorulara doğru yanıt verme konusunda kendilerine daha fazla güvendiklerini belirledik. But the individuals with autism did not feel more or less confident, even though they had studied a text. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ise metni çalışma için ve kendilerini daha kendilerine daha fazla ikisi için de aynı bulunmuş. Yani daha fazla güvendiklerini söylememişler otizmli bireyler. Hı hı. Even though this looks that it's less than that, these two are equivalent. Düşük gibi görünse de bu ikisi eşit aslında. İstatistiksel olarak anlamlı fark yok. So basically, they seem to be responding differently and not adjusting to the reading aims, to the purpose of the task, as much as the typically developing children. Okuma amacına göre tipik gelişim gösterenler gibi okuma amaçlarına kendilerini adapte etmediklerini gördük, düşündük. So let me summarize everything I have said up to now. Now, the classic studies, and these are the studies where you ask somebody a question and then they just respond. Remember the gardening experiment at the beginning? Buraya kadar söylediklerimi özetlememe izin verin. Klasik çalışmalarda hatırlayın. Soru soruyorduk. Bahçeyle ilgili olanı hatırlayın ve yanıt vermelerini istiyorduk bireylerin. This would seem to underestimate the inferencing ability. Individuals with autism seem to be able to do inferences more than it would seem when you just ask them a question. Bu çalışmaların çıkarsama yapmayla ilgili otizmli bireylerin becerilerini daha düşük gösterdiğini belirledik. Çünkü hani çıkarsama yapabiliyorlar ama bu çalışmalar bunu belirlemede yeterli değil. But somehow this inferencing is somewhat fragile. Çıkarsama yapma biraz kırılgan bir yapıya sahip. Kırılgan. Meaning, for example, remember if we introduced extra phrases in the text, they kind of forgot what they had inferred. Bu şu anlama geliyor aslında. Metinde ekstra cümleler verdiğimiz zaman yaptıkları çıkarsamaları unutuyorlar. Also, if we ask them about what they have inferred, they do not seem to be able to respond as well. Ne çıkarsama yaptıklarını sorduğumuz zaman da yeterince iyi yanıtlar veremediklerini görüyoruz. So why could this be happening? Peki bu neden oluyor? Obviously, there's the oral language component. Sözel dil becerileri bir parçası, bir öğesi. But also perhaps some aspects related to self-regulation and metacognition. Bir kısımda öz düzenleme ve meta bilişsel, üst bilişsel işlemleme ile ilgili olabilir. In other words, that part of reading that has to do with knowing why I read. Belki bu okuma neden okuyorum bunu bilmekle ilgili. Knowing what strategies I should use to comprehend better. Daha iyi anlayabilmek için hangi stratejileri kullanmam gerekiyor bunu bilmem de gerekiyor olabilir. And also the ability to monitor or see if I am understanding or not. Aynı zamanda da anlıyor muyum, anlamıyor muyum bunu görmem ya da değerlendirebiliyor, bu beceriye sahip olmam da gerekiyor olabilir. Okay, so with this, I would finish the first part that's related more to to why or how individuals with autism are comprehending. I would
now I'd like to present you some general guidelines about intervention practices that might be useful. Most of them are from the general reading, comprehension literature. Böylece birinci kısmı bitiriyorum. Neden otizmli bireyler daha farklı okuyorlar? Bununla ilgili bilgi verdim. Şimdi genel size önerilerde bulunacağım. Müdahalede genel okuma müdahalesi alan yazımından çıkarılmış yararlı olabileceğini düşündüğüm önerilerde bulunacağım size. Hı hı. And these might seem generally to be useful for many children with autism. Bunlar genel olarak birçok otizm spektrum bozukluğu olan bireyde faydalı olacak olan öneriler, müdahaleler. Hı hı. However, it is true that we do not have rigorous systematic studies. Ancak çok derinlemesine sistematik araştırmalar yok elimizde. Looking at the effectiveness of most of these. Bunların çoğunun etkili olup olmadığına ilişkin ciddi sistematik araştırmalar yok. So I would probably say these are good practice. Bunlar iyi uygulamalar diyebilirim. But it's not clear that they're 100% evidence-based. Ancak %100 kanı temelli diyemem. But this is what we know at the moment. Bugüne, şu ana kadar bildiklerimiz bunlardan ibaret. Okay. We've been going for an hour and a bit. Is this fine? Shall I keep going? Would you like me to do a break? Will people need a break? Or how would you like me to do? Okay. I'm Ara fine. vermeyi... I'm okay. Are you okay? Okay. Are you tired? I'm okay. About people. Okay. Ara verelim mi yoksa devam edelim mi? Bir saati geçti sunu için diye soruyor. Araya ihtiyacı olan var mı? Devam edelim mi Burcu Hocam? There's no answer. I think everything is okay. They say If let's they're still continue. there, maybe they've just left their Yeah, computers there. on and gone for a walk. Yeah. Okay, so I'll go ahead then with this part, and then we can go into questions. Unless you would like to ask questions about this section and then about the other, I'm happy to do that as well. Okay, let me ask. There any Buraya kadar olan kısımla ilgili herhangi bir sorun var mı? Yoksa en sonda mı alalım soruları diye soruyor. Sorusu olan var mı buraya kadar? I guess there's no questions. That's okay. No questions right now. There's no questions right now. You can go on. Okay. So going back to let me just I'm trying to open it on the right now. Okay. So the first thing, I've kept saying oral language. You saw that what I had presented are what we called perfect readers. That means that their oral language was very well developed. Sunum boyunca hep duyduğunuz sözel dil becerileri deyip durdum. Mükemmel okuyucular dediğim bir grup vardı. Bu bireylerin dil becerilerinin çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Bu çok iyi derecede konuşabilen, dil becerileri iyi olan grup bu grup. Hı hı. But as many of you will know, and I have already said, there are frequently limitations in the oral language development of the children with autism. Çoğunuz eminim biliyorsunuz. Otizmli bireylerin bir kısmında dille ilişkin sınırlılıklar, yetersizlikler söz konusu. So you may find also the need for intervention in morphology, in syntax, in vocabulary and semantics.
Bu nedenle de morfoloji, biçim birim, sentaks, söz dizimi ve semantiks, anlam bilimle ilgili de müdahale yapma gereksinimi duyabilirsiniz bu bireyler için. And obviously, and of course, in pragmatics. Açıkça pragmatik ile ilgili de müdahale etmeniz gerekebilir. Figurative language is clearly a weak point for speakers with autism. Değişmeceli dil diye geçiyordu. Bu değişmeceli dille ilgili otizmli çocukların, bireylerin ciddi sıkıntıları söz konusu. So the meaning of metaphors, irony, humor in general will have to be made explicit, and they will have to understand. Metaforlar, ironiler, mizah, bu genel olarak açık bir şekilde söylenmesi gerekiyor ki anlayabilsinler. So this is one aspect to take into consideration. Bu bir boyutuydu dikkate almamız gereken. The other one is that reading comprehension tasks are not self-evident. I'll explain this. This self-evident might be difficult to translate. Yeah, maybe. Okay. They are not transparent is a good word. They are not transparent. Diğer birisi ise okuduğunu anlama görevleri kendini açık etmiyor olabilir. Yani transparan görülebilir olmayabilir. So I'll give an anecdote as an example, which might reflect what I mean. Ne dediğimi anlatabilmek için bir anekdot vereceğim, paylaşacağım burada. So once I was administering a comprehension test to a 14-year-old with autism. 14 yaşında otizmli bir bireye test veriyordum. Test yapıyordum. And I gave him the following. He had to read the following very short text. Çok kısa bir metin okuması gerekiyordu. It was, I am a large animal. I am grey. I have large ears and a trunk. They trunk? Trunk. Trunk. Okay. A long nose. Ben büyük bir hayvanım, griyim, büyük kulaklarım var ve büyük bir hortumum var. And the question that the child was asked, this adolescent was asked, was, what animal am I? What is my name? Çocuğa sorulan soru da şu, benim adım ne? Or what's the name of this animal? Ya da bu hayvanın ismi nedir diye soruluyor. So 99% of 14-year-olds will say an elephant, of course. %99'u bireylerin fil diyecektir tabii ki. So this 14 boy yaşında. said, I don't know. Bu çocuk bana bilmiyorum dedi. So I thought, this is strange because this is a boy that's having a normal conversation with me. Çok garip geldi çünkü benimle normal olarak iletişim kurabiliyordu, sohbet edebiliyordu. And I said to him, well, all right, which animal is it? Peki tamam dedim. Bu hangi hayvan diye sordum. And he said, I do not know because it is not written in the text. Bilmiyorum çünkü metinde yazmıyordu dedi. And then I suddenly had an idea and I said, well, if you went to the zoo, which animal would you look for? O zaman şöyle dedim. Hayvanat bahçesine gitseydin hangi hayvana arardın, hangisine bakardın? And then he said, an elephant, of course. O da şöyle cevap verdi. Tabii ki fil. So it was more about understanding what question I was asking than about not knowing the answer. Burada sorun
ne sorduğumu anlayamamasıydı. Yanıtı bilmemek değil. So if we think about it, answering a question is a very complex task. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir soruyu yanıtlamak çok kompleks, karmaşık bir görev, bir beceri. First, you have to understand the text. Birincisi öncelikle metni anlamanız gerekiyor. Then you have to understand what the question is asking of you. Sonra soru sizden ne istiyor bunu anlamanız gerekiyor. And then you have to understand which part of the information you have is relevant to respond to the question. Ve son olarak üçüncü de sahip olduğunuz bilginin hangi kısmı bu soruyla ilişkili? Bunu belirlemeniz gerekiyor. So some aspect where we can support is these are four general ideas of where we should provide support. Burada 4 genel öneri var nasıl destekleyebileceğinize ilişkin. So one is assisting in understanding what the question actually means. Sorunun gerçekten ne anlama geldiğini anlamaya yardımcı olabilirsiniz. Another one is to teach them strategies to respond to the question or to solve the task. Görevi, soruyu çözebilmek için onlara strateji öğretebilirsiniz. Another is them to think about what they know and what they do not know. Bir diğeri ne biliyorlar ve ne bilmiyorlar. Bunun üzerine düşünmelerini sağlayabilirsiniz. For many children, if some information does not immediately come to their mind, they will say, I do not know. Çocukların çoğu eğer bilgi gelmediyse akıllarına hemen bilmiyorum diye yanıt verme eğiliminde oluyorlar. But maybe they do know, but they need help in retrieving the information. Belki biliyorlar ama bu bilgiyi geri çağırabilmek için yardıma gereksinim duyuyor olabilirler. And then we need to support them in understanding what they comprehend and what they do not comprehend. Ve onları anladıkları şeyler ve anlamadıkları şeylere ilişkin desteklememiz gerekiyor. A good reader is not a reader that comprehends everything. İyi bir okuyucu her şeyi anlayan kişi değildir, anlayan bir kişi değildir. But a reader that realizes when comprehension is breaking down and tries to repair it. İyi okuyucu anladığının ne zaman bozulmaya başladığını fark eden ve bunu iyileştirmek için, düzeltmek için, bu bozukluğu gidermek için bir şeyler yapan kişidir. So in addition to these two general guidelines or principles, there are some specific strategies we could use. Bu iki genel prensipten sonra kullanabileceğimiz spesifik stratejiler var. Bunlardan bahsedeceğim. And here's the list. I'm going to walk you through all 8 possibilities. 8 tane seçenek var. Bunları göreceğiz şimdi. So one is what we call priming or activating background knowledge. Bir tanesi, birincisi arka plandaki bilginin, ön koşul bilginin aktive edilmesi. Because to have good inferences, you have to have good knowledge of the world. İyi çıkarım yapabilmeniz için dünyaya ilişkinde iyi bir bilgi birikiminiz olması gerekir. In the example I gave before about the umbrella and the rain, Yağmur ve şemsiye ile ilgili bir örnek vermiştim hatırlarsanız. If somebody does not know what an umbrella is and does not know how it is used in the rain, does not know
that rain gets you wet and has the experience of it. Eğer birisi şemsiyenin ne olduğunu bilmiyorsa, nasıl kullanıldığını bilmiyorsa, yağmur yağınca ıslanılacağını bilmiyorsa eğer, they will find it very difficult to produce the inference that it was raining. Yağmur yağdığına ilişkin çıkarsama yapmakta çok zorlanacaklardır. Zorlanacaktır. In that little story that John forgot the umbrella at home, he was very wet when he got to work. Hatırlayın, Can şemsiyesini evde unutmuştu ve işe gittiğinde sırılsıklam olmuştu. So in the case of autism, we could find that they do lack sufficient world knowledge, especially about social and emotional aspects. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde social and emotional, right? Yeah. Sosyal ve duygusal dünyaya ilişkin bilgide sınırlılıkları olduğunu biliyoruz. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin. So they might have to relate it, and also they might find it hard to relate what they know to the text. Bildiklerini metinle nasıl ilişkilendireceklerini bilmeleri gerekiyor. Olabilir. How can we therefore activate this prior knowledge? Bu önceki bilgileri o zaman nasıl aktive ederiz? We can do many activities such as just discussing the topic. Birçok etkinlik yapabiliriz. Örneğin tartışabiliriz konuları. Asking questions, Soru sorabiliriz. looking at pictures, drawing about the topic, looking at Resimlere short films. bakabiliriz. I'm sorry. Resimlere bakabiliriz. Resim çizmesini isteyebiliriz. Kısa film izletebiliriz. So basically, just getting all this knowledge activated, or even giving them access to knowledge they may not have. Bu bildikleri bilgiye erişebilmelerini sağlayabiliriz böylece. Aktive edebiliriz. So that's one strategy. Another one would be using visual maps. Now, you know that we often say that many people with autism benefit from visual support. Bir tanesini anlattım. İkincisi de görsel haritalar olabilir. Otizm spektrum bozukluğu olan birçok bireyin görsel materyallerden fayda gördüğünü biliyoruz. So we would be using visual maps to organize the information of the text and anticipate what they will be finding. Böylece görsel haritalar kullanarak metindeki bilgileri organize etmemiz ve neye bakmaları gerektiğini söylememiz mümkün olacaktır. And they can do this by looking at the text, looking at the pictures, reading titles. Metne bakabilirler, başlığı okuyabilirler, resimlere bakabilirler, böyle yapabilirler bunu. Careful with pictures. Sometimes pictures do not help to understand the text. They actually contradict the text or confuse about the text. Resimlere yalnız dikkat etmek lazım. Bazen anlamayı kolaylaştırmaktan ziyade zıtlıklar içeriyor olabilirler. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. So here's an example of a visual map that could help somebody comprehend the story of Little Red Riding Hood. Burada bir örnek var. Okuyucu için kırmızı başlıklı kızı anlamaya yardımcı olabilecek bir görsel harita görüyorsunuz burada. So you have the problem, the characters, the context, and the sequence of what happens. Problem var, karakterler var, bağlam var ve olayların sırası var.
So if we fill this out with the help of the child or group of children, Çocuğun veya bir grup çocuğun yardımıyla bunu doldurursak eğer, this will help them structure the information and reflect up the information of the text. böylece metindeki bilgileri yapılandırabilirler. Another strategy is think aloud and reciprocal teaching. Diğer bir strateji yüksek sesle düşünme ya da karşılıklı öğretim olabilir. Also, this is a form of metacognitive modeling. Bu aynı zamanda üst bilişsel modelleme de aynı şey. Same thing with metacognitive modeling, or it helps? There you go, metacognitive modeling. Okay. So the idea here is that as expert readers, we could read a text and voice our thinking while we are reading the text. Uzman okuyucular olarak burada okurken bir yandan da okuduklarımızı seslendirebiliriz. Metinde ne yer aldığını seslendirebiliriz. For example, if I'm reading a text about ancient Rome, Roma ile ilgili bir metin okuyorsam eğer, antik Yunan'la ilgili, Yunan ya da Roma. say the title is The Fall of the Roman Empire. Başlıkta Roma İmparatorluğu'nun düşüşü. As a reader, I could say, oh look, I could say the title, The Fall of the Roman Empire. And I would say out loud, oh, I know about this. I saw a film 2 or 3 days ago about it. Okuyucu olarak başlığı okuduğum anda Roma İmparatorluğu'nun düşüşü şöyle diyebilirim. Ben bu konuyla ilgili 3 gün önce bir film izlemiştim örneğin. Then I could say something like, oh, there are 3 sections here. I'm going to read the titles of each section first. Şöyle diyebilirim. Burada 3 bölüm var. 3 farklı başlık var. Önce başlıkları okuyacağım diyebilirim. In general, what I am doing is expliciting any strategies I think would be useful for the readers. Burada yaptığım şey okuyucular için kolaylık sağlayabilecek olan stratejileri açığa çıkarmak oluyor, söylemek oluyor. Also, reading in pairs and doing similar activities help students. İkili olarak okumak ve benzer etkinlikler yapmak da öğrencilere faydalı oluyor. The idea is that they take it in turns in reading the text and commenting on what has just been read. Okurken sıra alabilirler ve okuduklarına ilişkin bu esnada yorumlarda bulunabilirler. And we can accompany this by visual aids such as highlighting or using post-its. Burada aynı zamanda görsel yardımlar da kullanabiliriz. Altını çizebiliriz, post-it yapıştırabiliriz. Another strategy is to understand the narrative structure. Anlatımın yapısını anlamak diyor. Diğer bir strateji de bu. Öyküleyici yapıyı anlamak. So both narrative and expository texts Hem öyküleyici hem de açıklayıcı metinlerin her ikisi de have some form of organization that readers eventually become familiar with. bu her iki metnin de bir organizasyon şekli var ve en sonunda okuyucular bunu anlamaya başlarlar. Now, we can teach these structures to children. Bu yapıları çocuklara öğretebiliriz. For example, in narrative texts,
Örneğin öyküleyici metinde we can teach them to respond to basic questions. What, who, when. Bu metinde, öyküleyici metinde temel sorulara yanıt vermelerini öğretebiliriz. Örneğin ne, kim, ne zaman gibi. Also, they can use, we can teach them to identify some key words. Bazı temel sözcükleri belirlemeyi de öğretebiliriz kendilerine. For example, look for names. Those tend to be the characters. Örneğin karakterlerin isimlerini belirlemek, hani buna bak, bunu bul gibi. And we can also use visual aids like this. Buradaki gibi görsel yardımlar da kullanabiliriz. So where we can do a list of who is in the story and next to it what they did. Burada gördüğünüz gibi hikayede kim vardı diye yazabiliriz. Yanına da ne yaptı diye belirtebiliriz. And then set up a structure of what the story is about. Sonra da bir yapı oluşturarak hikayenin neyi anlattığını belirlemeyi sağlayabiliriz. But also in expository text, we have various structures. Açıklayıcı metinler içinde farklı yapılar söz konusu. For example, we have comparative stories, we have descriptive stories. Örneğin karşılaştırma ya da hani betimleyici metinler olabiliyor. And these figures represent the structure of, for example, a comparative one where you have characteristics of two features of two events or places or people. Buradaki şekillere baktığınız zaman farklı yapıları görüyorsunuz. Mesela soldaki karşılaştırmada örneğin iki olayın, iki kişinin farklı özellikleri verilebilir. And these are examples of problem solution or cause and effect exploratory studies. Ya da sorun çözme veya neden sonuçla ilgili de bu görselleri kullanabilirsiniz. Also related to this, but not exactly the same, is what we call the goal structure. Bununla ilişkili ama aynı şey değil aslında ama hedef, amaç yapılandırması olabilir. Central to understanding many narratives is why the characters did what they did. Birçok öyküleyici metinde aslında bulunması gereken niye bu karakterler yaptıkları şeyleri yapıyorlar bunu belirlemektir. For those of you in this that are familiar with autism, you'll remember that theory of mind can be a limitation. İçimizde otizmle çalışanlar vardır, onlar da biliyorlardır. Otizmli çocukların zihin kuramı becerilerinde sorunları söz konusu. So if you have difficulty understanding other people's emotions and thoughts, you will find it hard to understand the characters' motivations in a story. Eğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamakta zorlanıyorsanız, karakterleri motive eden, harekete geçiren şeyleri anlamakta da zorlanırsınız. So one way of doing it is providing visual support with questions. Bunun yapmanın yollarından bir tanesi sorularla birlikte görsel destekler sunmak olabilir. For example, we can have a simple structure, who did what. Basit bir yapımız olabilir. Mesela kim ne yaptı gibi. To move on to the more interesting, who wanted what, then did what, and did they achieve it? Daha kompleks karmaşıklara geçebiliriz. Kim ne istedi? Bu kişi ne yaptı ve ulaşmak istediği hedefe ulaşabildi mi, ulaşamadı mı gibi. Yet another strategy, the emotional thermometer, which you have probably used
in intervention and training about emotional perception. Duyguların algılanması için diğer bir strateji de duygusal termometre olabilir. The idea is to apply this to the story comprehension. Bu stratejiyi hikaye anlamaya uyarlamak gerekiyor bu durumda. This strategy, which we would normally use to get children to reflect about how they feel, Burada aslında amaç çocukların nasıl hissettiklerine ilişkin düşünmelerini sağlamak. we could actually use to discuss with them how a character would feel. For example, how would Little Red Riding Hood feel? Burada yapabileceğimiz şey çocuklarla tartışmak. Örneğin kırmızı başlı kız nasıl hissediyor diye tartışabiliriz. For example, when she realized her grandmother was actually the wolf, was she very angry or not at all angry? Örneğin babaannesinin kurt olduğunu fark ettiği zaman sinirlenir mi yoksa sinirlenmez mi gibi. Afraid or not afraid? Korkar mı korkmaz mı? Happy or not happy? Mutlu mu olur yoksa mutsuz mu olur? We could also get some children to draw the characters and have bubbles like in a comic where they reflect their thoughts. Bazı çocuklara resim çizdirebiliriz, karikatürlerdeki gibi ve düşüncelerini, duygularına ilişkin düşünmelerini sağlayabiliriz. Bu karakterleri düşünce baloncukları çizdirebiliriz. Hı hı. And finally, social stories. Son olarak sosyal öyküler. So social stories, remember, are specific, if you may be also familiar with this, are specific formats of stories we can develop jointly with children with autism. Biliyorsunuzdur, belki içinizde bilenler de vardır. Otizmli çocuklarla birlikte geliştirebileceğimiz spesifik hikaye örüntüleri formatı sosyal öyküler. Which are very useful to get them to understand social situations. Sosyal durumları anlamaları için kullanabileceğimiz çok faydalı stratejilerden, araçlardan bir tanesi. In this particular case, the social situation would actually be a reading situation. Burada sosyal durum aslında okuma. Metni okuma. Hı hı. You might want to, this is an example of a social story that we could develop about what reading is about in class. Do you want me to translate it or no? Yes, please. Yes. Okay. Burada örneğin bir sosyal öykü var. Sınıfta okuma nasıl olabileceğine ilişkin. Onu şimdi çevireceğim size. Bir hikaye okuduğumuzda arkadaşlarım hikayedeki ipuçlarını arıyorlar. Ana karakterin nasıl hissettiğine ilişkin. Bu iyi bir fikir. Bazen bir fikir buluyorlar, bazen bir ipucu bulabiliyorlar, bazen bulamıyorlar. Örneğin bir şey iyi mi, kötü mü ona bakabiliyorlar. Ben bazen ipuçlarını bulamıyorum ama önemli değil. Eğer dikkatli şekilde bakarsam ana karaktere iyi şeyler mi kötü oluyor, kötü şeyler mi, mutlu mu oluyor yoksa mutsuz mu oluyor, bunu belirleyebilirim. Hikaye böyle. Hı hı. So, I think I've already explained this. So, in summary, a person with autism could have difficulties with reading comprehension, even though they seem to be reading perfectly well. Özetle otizmli bir birey çok iyi okuyor gibi görünmesine rağmen, iyi bir okuyucu olmasına rağmen okuduğunu anlamada zorluklar yaşıyor olabilir. Sometimes they may just be limitations in oral language. Bazen sözel dilde sınırlılıkları söz konusu oluyor. Sometimes they may have limitations that are specific to text comprehension. Bazen de metni anlamaya ilişkin
spesifik sınırlılıkları söz konusu olabiliyor. Yetersizlikleri Explain söz konusu some of them. olabiliyor. And Hı hı. sometimes they just may find it hard to understand what the task is actually about. Görevin ya da becerinin ne olduğunu anlamakta zorlanıyorlar bazen de. And with that, I hope this has basically given you an overview of where we stand at the moment. There's a lot we don't know. But thank you for being there for quite a while now. Thank you for the translation, for the simultaneous interpretation. See that? You're And welcome. thank you once again for the invitation. So if there are any questions, I'm quite happy to. Okay, I'll thank you very much for your presentation. It was a great pleasure to listen to you. Bugüne kadar, bu ana kadar bilebildiğimiz şeyleri sizinle paylaştım. Her şeyi bilemiyoruz. Tabii bildiklerimizi sizinle paylaştım. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum dedi. Çeviri için de bana teşekkür etti. Soru varsa cevaplamak için çok mutlu olurum dedi. Sorularınız varsa alabiliriz. I'm asking if they have any questions. Yeah. Sure. Are there contributions? Thank you so much, David, for your contribution to our center and for your meaningful presentation. This is our manager, Professor Oh, Hatice thank you very much. Kaloğlu. Thank you. Okuduğunu metni anlatma ile. What would you say about telling what happened in the text? Would you say Telling in anything the about sense that they read the text and what telling the text? so Not they should comparing. explain the text. I'm When not they sure if I understand the question. Sorry, yeah. Let me get. the child reads the text. Yeah. And he's asked to retell the story. What would you recommend about Yeah, it? so I think many of the strategies I've explained rely on that, rely on the idea that there is a discussion around the text. So what you're doing is helping the child to retell the text, sometimes with a visual support, sometimes with a structure, sometimes debating between two children. But yeah, obviously the text has to be discussed. And I think that's an important element. Hı hı. Anlattığım çoğu şey slaytlarımda da bunu yardımcı olmak için de aslında çocuğa yeniden anlatabilmesi için ya görsel yardımlarda bulunuyorsunuz ya metni yapılandırıyorsunuz veya iki çocuk arasında tartışma sağlıyorsunuz. Böylece yeniden hikayeyi anlatmasına ilişkin ona strateji sunmuş oluyorsunuz dedi. Thank you. I'm a senior student of special education teaching. I'm very happy to listen to you. I will review your work in detail again. Thanks a lot. Thank you. This is Thank you. If you need anything from that, Emin. let me know. Yes. Let me take a look. Ali is asking whether we can use drama for visual maps to visualize what the characters are feeling for their emotions. Do you think that it would be helpful, drama? I guess it might help some children. I would say it depends how comfortable they feel with presenting in front of others or acting. In this particular case, I would say it depends how the child actually feels with that kind of situation. It can certainly be done, and there is a group of work saying that when we reenact things bodily, actually that helps the comprehension of the text. It hasn't been looked at in much detail, but it could. I would, from a practical point of view, I would say it depends how comfortable the children feel with that. Dramanın bazılarına yardımcı olabileceğini söyledi. Sadece şey diyor, eğer çocuk başkalarının önünde hani böyle hareketlerde bulunmaya veya
rol oynamaya için kendisini iyi hissediyorsa olabilir, işe yarayabilir ama iyi hissetmiyorsa hani çok faydalı olmayabilir. O duruma ve çocuğa bağlı. Bazı araştırmalarda eğer sözel olarak tekrar yaratırsanız yani hani hikayeleştirmeyi tekrar yaptığınız zaman okuduğunu anlamaya da işe yaradığını söylüyor ama buna ilişkin çok fazla derinlemesine bir araştırma söz konusu değil diye de ekledi. Thank you. There are thank yous in Turkish for your presentation and for my translation. That's hard Başka work. soru? You need a rest after this. I'm just really, tired right now. It does, it does. There's It's very thank exhausting you. when I have them. I thought I would be talking to you in Turkish at some point, because of tiredness. There are two thank yous from Yıldız, Hülya, and Ali. Sorunuz, Oh, başka sorunuz, yorumunuz var mı? I haven't mentioned we now have we have a couple of just had a couple of research a PhD students hired at our lab, and one of them is actually Turkish. Oh, wow. So Great. she's around. Yes. Araştırmacılarımızın içinde doktorasını yapan Türk bir arkadaşımız da var. Söylemeyi unuttum ama diye ekledi. Is Martina still there? Sorry, I know her. Martina? Martina. I saw her No, picture. she is now in Rome. She's Rome. been She's there. back. She's in Rome with a postdoc. She's got a very nice position, and she's just had a very nice baby as well. Oh, really? We were friends when we were in Sevilla in 2015. Yeah. Well, she read her thesis and she got a nice postdoc in Rome. Biz 2015'te laboratuvarlarına gözlem yapmaya gitmiştik. O zaman bu fotoğraflardan bir tanesini tanıdığımı söyledim, Martina. İtalya'dan gelmişti. Hani hala sizinle mi diye sordum. Araştırmalarını paylaştı çünkü az önce. İtalya'da postdoc yapmış ve çok iyi bir pozisyonda şu an çalışmaya başladığını söylüyor. There's a comment in Spanish. Muchas gracias. Yes. De nada. Rica ederim dedi. Var mı başka sorunuz, yorumunuz, öneriniz? I think there's no questions or comments. Okay. Thank you very much for your presentation. We are so It's been grateful a pleasure. you See you guys accepted again. our invitation. Thank you very much. Yes. Well, congratulations. Good luck with the rest of the series, and we'll be in contact. Thank you. Sure. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Şöyle kapatalım. Profesör Saldana'ya teşekkür ediyoruz sunumları için. Şeyda Hocam, size de çeviriniz ve katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Umarım dinleyicilerimiz için de güzel bir sunu oldu. Çünkü ben çok faydalandım. Aslında öğrenme güçlü olan çocuklarla yaptığımız çalışmaları da çok benziyor. Böyle onu da toparladı. Çocukların özelliklerine göre uyarlama yapabileceğimiz şeylerden de bahsetti bu arada. Her ikinize de teşekkür ederim. Bir sonraki etkinliğimiz Hacettepe Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Gökhan Töret hocamla birlikte otizm spektrum bozukluğunda takliti konuşacağız. Yine katılımcılarımızı bekliyoruz. Teşekkürler.